Bana fazla değil, bana mucize. Tam bir şok. Hayatımın şoku. Hiç böyle taassubu şunu bunu bırakalım, düşünelim. Şimdi beni çarpan şey şu. Buna herkes şapka çıkarmak zorundadır. Şimdi beni çarpan şey şu. Ya ben hamdolsun akademinin en zirvesine kadar yükseldim. Profesörüm. Lisansım, çalışmalarım bu konuda. Şimdi fakat benim bir ilahiyat altyapım yok. Yani İmam Hatip mezunu değilim. İlahiyat mezunu değilim. Dolayısıyla kendi çapımda bir biyoloji hocasıyım. Tamam. Şimdi bu konuları biliyorum. Yani balık şifadır. Balık eti en çabuk bozulan ettir. Balık yağı en çabuk bozulan yağdır. Bunun taze yenmesi lazım. Taze yerseniz şifa görürsünüz. Bayat yerseniz bakın zarar olur. Bu yağların yapısı gereği çabuk bozulur. Çabuk bozulduğu için de işte kanser önler ama kanser yapar mesela. Bunları ben biliyorum. Gıda dergilerinde var. Şimdi bir gün işte o makaleden önceki yıllar böyle Google'da hani bir Kur'an-ı Kerim balık acaba nerede geçiyor, nasıl geçiyor falan aklıma geldi. Tarattım ve tam bir şok. Hayatımın şoku, hayatımın sevinci, hayatımın dine karşı bağlılığının mihengidir o. 600 sayfadan fazla. 600 sayfa Kur'an. 2 yerde tariyen geçiyor. İkisi de balıktan hemen önce geçiyor. Ne demek tariyen hocam? Tariyen lahmen mana olarak şu, taze. Taze. Tariyen taze geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de 2 yerdedir tariyen kelimesi, taze kelimesi. İkisi de balıktan önce geçer. Birisi hatırladığım kadarıyla Nah'da sure olarak, birisi Fatır'da. Mana olarak işte Rabbimiz diyor ki ben size bu kadar büyük denizleri, suları işte taze et, taze balık yemeniz için yarattım. Diyanet tefsirinde mealinde böyle söylüyor. Şimdi normal bir insan buna bakar, belki de tenkit eder. Çünkü ben sizi taze balık yemek için bu denizleri yarattım. Elbette bayat kokmuş yiyecek halimiz yok. Doğru. Tariyen fazla gibi orada. Doğru. İlk etapta öyle anlaşılır. Ama Doğru. bana fazla değil, bana mucize. Allah Allah. Yani balığın taze yenmesine bir kelimeyle öyle vurgu yapıyor ki ve 2 ayette bir kelime 2 yerde geçiyor 600 sayfada. 2 ayette balığın hemen önünde geçiyor. Şimdi burada aklımızı elimize alalım, efendim konuşalım. Hiç böyle taassubu şunu bunu bırakalım, düşünelim. Orta çağda bir insan gelecek, ümmi olacak, okuma yazma bilmeyecek. Onun elinde bir kitap olacak. Bugün biyoloji profesörü bu kitaptaki o bir ifadeye çarpılacak. Allah Allah. Bakın ben o zaman demiştim ki arkadaşlara, Hz. Muhammed ya çok insanüstü bir profesördür. Bu sahanın bir profesördür. Allah Allah. Bunu yazmak için. Ya da bu normal bir insan değildir. Allah Allah. Bu ancak bu ifade insanı bilen, insana neyin fayda, neyin zarar olduğunu bilen, balığı bilen birinin sözü olabilir. Maşallah. Başka türlü 600 sayfada bir kelime 2 yerde geçecek ve tam olması gerektiği yerde geçecek. Böyle bir şeyin ihtimali hiç yoktur. Ben kendi dün yazdığım kitabı bugün değiştirme ihtiyacını hissediyorum. Onun için Kur'an-ı Kerim'in yani mesela bu bir tane örnek. Evet. Hani yaratılış kongre düzenliyoruz dedik ya. Evet. Hep böyle konular var değil mi zaten orada? Tabii ki. Bu bir tane örnek. Yani Kur'an-ı Kerim'in kevni ayetlerinin bu asra bakan yönlerini bilimsel olarak ne kadar uygun olduğunu yaratılış kongreleriyle ortaya koyuyoruz. Doğru. Bir kitap olacak, orta çağda yazılacak. Sadece biyolog değil ki. Kimyacılar, fizikçiler, fen bilimleriyle uğraşanlar bu kitapta bilime aykırı bir şey bulmadığı gibi bilakis bilimin gelişmesiyle teyit edilen bu gibi anlattığım çok uç noktaları bulacak ve hayran kalacak. Sizce bu kitap beşer yazması olabilir mi? Mümkün mü ya? İhtimali yok. Onun için Kur'an-ı Kerim canlı bir mucizedir. Bakın canlı diyorum. Capcanlı bir mucizedir. Nasıl ki varlık alemi, hücre capcanlı bir mucizedir. Taklidi mümkün değildir. Karşımızda capcanlı bir mucize vardır. Kur'an-ı Kerim'dir. Buna her insan sahibi şapka çıkarmak zorundadır. Fakat sıkıntı nerede biliyor musun? Sıkıntı yüzeysel bakmak, indirgemeci bakmak, kulaktan duyduğuna inanmak, ön yargılı davranmak. Azıcık böyle insaflı bakılsa Kur'an'ın mucize olduğu, canlı yaşayan bir mucize olduğu çok açık ortadadır. Ve bu yaratılış kongreleriyle bu hamdolsun çok güçlü bir şekilde ifade ediliyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözünü söylemek istiyorum. Zaman geçtikçe, bilim ilerledikçe Kur'an gençleşiyor. Başka da böyle bir örnek hiç yoktur. Bu video hoşuna gittiyse
Ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.